Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Merhaba, ben Aysel, 32 yaşındayım. 5 yaşında bir oğlum var. Eşimi 5 yıl önce bir trafik kazasında kaybettim. Eşimin ailesi çocuklarının ölümünden beni sorumlu tuttukları için benimle görüşmüyorlar. Ben çocuğumun babaannesi ve dedesi olmadan büyümesine razı değilim. Çok vicdan azabı çekiyorum, çok üzgünüm ve onlardan bir şans istiyorum. Sevgili izleyiciler, aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Ama öyle bir taştır ki her şey onun üzerine inşa edilir. Gelin şimdi sizleri ailesini yeniden kurmaya çalışan Aysel Hanım'la tanıştırayım. Beş yıl önce eşimi kaybettim bir trafik kazasında. Kaza sonrası eşimin ailesi beni sorumlu tuttu bu olaydan ve benimle bir daha hiç görüşmediler. Adı batasıca kadın 5 sene sonra bunu bize niye getirdi kızım? Sizin kayınvalideniz ve kayınpederiniz belki bir çocuğunuz olduğunu bilmiyor mu? Maalesef. Onun yüzünden kaybettik biz oğlumuzu. Eğer oğlum evlenmeseydi şimdi hayatta olacaktı. Okulu Ben bitirip tek evladımı kaybettim. gelecekti. Aslanım olayı Sizin bir tane mi çocuğunuz var? Evet, bir tane. Ablası Ben var. soyumu kaybettim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. İnşallah bu problemi halledersek çok çok daha iyi olacağım aslanım. O zaman Aysel Hanım, ben hiç uzatmadan sorayım. Nedir problem? Programımıza neden başvurdunuz? Ben Aysel, 32 yaşındayım. 5 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. 5 yıl önce eşimi kaybettim bir trafik kazasında. Başınız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Bu vahim kaza sonrası eşimin ailesi beni sorumlu tuttu bu olaydan ve benimle bir daha hiç görüşmediler. Ben de çocuğumun dedesiz, babaannesiz büyümesini istemiyorum. Onlardan bir şans istiyorum. Onun için bu. Peki 5 yaşında bir oğlunuz var. Ne zaman eşiniz vefat etti? Biz daha 1 yıllık evliydik. Eşimi kaybettim ben. O zaman 3 haftalıkta hamileydim. Çocuğunuz babasını hiç göremedi yani. Hiçbir zaman göremedim. Çok acı bir durum gerçekten. Peki oğlunuzun adı neydi? Şerif. Şerif. Evet. Peki Şerif babaannesiyle, dedesiyle vakit geçirebiliyor mu? Hayır, Geçirebildi mi? hiç birbirlerini görmediler, tanımıyorlar. Belki varlıklarından bile haberi yok, bilemiyorum. Sizin kayınvalideniz ve kayınpederiniz belki bir çocuğunuz olduğunu bilmiyor mu? Maalesef. Nasıl, söylemediniz mi onlara? Söyleyemedim yani, olaylar o kadar aşırı cereyan etti ki yani en baştan anlatmak istiyorum size aslında her Tabii şeyi. buyurun. Yani ben de merak ediyorum, neden kazadan sizi sorumlu tuttular falan. Oraları bir anlatırsanız. Biz Ali ile aynı okulda tanıştık. Marmara Üniversitesi'nde beraber okuyorduk. Aynı sınıfta bile değildik ama. Ali'm hukuk okuyordu. Ben güzel sanatlardaydım. Müzikle ilgileniyordum. Ne güzel. Sonra bizim okulun böyle sosyal sorumluluk projeleri oluyordu. İşte farklı köy okullarına gidip çocuklara işte ben gitar çalıyordum. Diğer arkadaşlarım hikaye falan okuyorlardı. Bir gün yine sosyal sorumluluk projesi için İstanbul il dışına çıktık. Orada ben gitar çalarken çok tatlı bir çocuk yaklaştı yanıma, küçük bir çocuk. İsmi Ali'ymiş. Abla dedi, ben de senin gibi büyüyünce şarkıcı olmak istiyorum falan dedi. Çok güzel vakit geçirdik öğrenci Ali ile. Aslında eşim Ali'yi o zaman hiç tanımıyordum, yani görmemiştim de. Eşiniz ayrı biri. Tamam, okey, anladım. Evet. Sonra ben o küçük Ali'ye seslenmek için Ali diye seslendiğimde benim Ali'mle göz göze geldik. Efendim dedi.
Oysa ben çok utandım. Yani ona seslenmemiştim aslında. Anladı ona seslenmediğimi. Elinde Cinali kitabı vardı Ali'nin. Burada dedi ne kadar çok Ali varmış dedi. Biz öyle bir gülüşmeye başladık. Yani bizim tanışmamız böyle oldu aslında. O gün çok mutluyduk beraber. Ben çocuklara gitar çaldım. Ali çocuklarla hikaye, oyuncak falan dağıtıyordu. Yani Ali'nin gözlerine baktığımda Siz görür görmez mi aşık oldunuz Ali Bey'e? aslında çok etkilendim. Çok merhametli, çok sevgi dolu bir adamdı Ali. Sosyal biri miydi? Çok sosyal biriydi, Siz? çok aktif biriydi. Ya ben aslında Ali kadar değildim ama Ali çok başka bir şeydi. Yardımsever falan mıydı yani? Çok yardımseverdi, çok merhametliydi. Yani ilk günde çözmüştüm aslında Ali'yi. Sevilir miydi arkadaşları tarafından? Daha o kadar tanımıyordum ama sevildiğine çok emindim. Sonra akşam oldu, otobüse bindik İstanbul'a dönmek için. Benim uykum gelmedi. Hani dedim ne yapabilirim? Arkadaşıma okuyabileceğim bir kitabın var mı diye sorduğumda arkadan bana birisi Cinali kitabı uzattı. Bu yine Ali'mdi. Sonra Ne yaptınız? Kitabı aldınız mı? kitabı aldım ama daha çok Ali ile sohbet etmeyi istedim. Yani biz o gün yol boyunca, yolculuk boyunca Ali ile sohbet ettik. Yan yana mı Herkes uyurken. oturdunuz? Evet, yan yana oturduk. Yol bitene kadar sohbet ettik. Hatta beni yurdun önüne kadar getirdi. Yani o kadar sohbetimiz ilerledi ki ya Ali ile o an nasıl geçti ben anlamadım. Yani nasıl o yolculuk bitti, ne zaman ben yurdun önüne geldim, ne konuştuk bilmiyorum. Çok Yani keyifli sadece, geçti. Evet. Ayaklarım yerden kesilmiş. Karşımda bir Ali. Şu an anlatırken bile Evet O anlayabiliyorum. anlara Gözlerinizde gidiyorum yani. görüyorum o heyecanı. ben Ali'mi çok özledim aslında. Ben onsuz yapamıyorum. Yani anlatırken de bilmiyorum, çok kötüyüm. Keşke onu geri getirebilme imkanım olsaydı. Ali bambaşkaydı. Ali. Herkes ona Ali derken ağzından bir Ali daha çıkardı insanların. Çok merhametliydi. Çok güzel bir insandı. İlişkiniz o gün mü başladı? Ertesi gün yurdun kapısında kendisini gördüğümde sohbetimiz daha bitmedi. Devam edelim mi dedi bana. Evet. Yurdun kapısına mı gelmişti? Evet, yurdun kapısına gelmiş. Siz O yurtta kadar- mı kalıyordunuz? Ben yurtta kalıyordum. Ali de yurtta kalıyordu ama ben kız yurdundaydım. Ali erkeklerin olduğu yurttaydı. Siz ne dediniz öyle deyince? Zaten ben o gün bütün gün uyuyamamıştım Ali'yi düşünmekten. Muhtemelen o da uyuyamadı. O günü birlikte geçirdik. Hatta benim böyle küçük bir grubum vardı. Müzik falan çalıyorduk. Konser veriyorduk. Ali'mi konsere götürdüm. Bana çok başarılı olduğumu söyledi. Beni çok motive etti. Aslında Ali benden yaşlı da küçük bir çocuktu ama... Öyle mi? Evet, aramızda 4 yaş vardı ama... Onu ben kendime bir anne, baba, arkadaş, dost öyle hissettim. O Sorun kadar olmadı aranızdaki samimiydi. 4 yaş. Hiçbir yaş sorunu olmadı. Hiçbir yaş sorunu olmadı. Bazen öyle durumlar yaşanıyor ki ilişkilerde o yaş farkı hiçbir anlam ifade etmiyor. Sizin Evet. bugün hem gözyaşlarınızdan Çok özledim onu çünkü. anladığım kadarıyla o yaş farkı aranızda çok sorun Bizim olmamış. hiçbir sorunumuz yoktu Ali ile. Sonra bir gün yine sosyal sorumluluk projesi vardı ve Ali'nin memleketindeydi. Anne babasının olduğu yerde. Ordu'daydı. İstanbul'dan yine kalktık, Ordu'ya gittik. Yine çocuklarla güzel vakitler geçirdik. Ali ile dolu dolu bir aşkımız başladı tabii ki. Bir seneye doğru ilerlemiştik. Benim Peki annesi biliyor muydu? Hayır, hiç kimsenin haberi yok. Haberi yoktu. Daha çok başlangıcı bu Daha ilişkinin. yeni başlangıçtı. Ama onların memleketine gidiyorsunuz. Evet. Yani sorumluluk projemiz onların memleketindeydi. Anne, yakın baba bir orada köydeydi. biliyorsunuz. Evet, evet. Peki hani Benim yolda haberim yok. Hayır, söylememiş miydi size annemler orada diye? Projemiz bittikten sonra herkes İstanbul'a dönerken Ali tuttu kolumdan, hadi dedi seni annemin babamın yanına götürüyorum. O kadar çok heyecanlandım ki yani kalbim yerinden çıkacak gibi. Düşünsenize, sevdiğiniz adam
ciddiyetini belli ediyor. Sizi ailesiyle tanıştırmak Tabii aileyle istiyor. tanışmak demek bir nevi ciddiyeti Aynen belli öyle. etmek, adını koymak bir şeylerin. Tabiri caizse yani Niyetini böyle- belli etmek Evet, aslında. uçarak gittim ama umduğumu bulamadım. Neden? Yani ben gittiğimde pek ailesi tarafından hoş karşılanmadım. Neden? Bana hangi bölümde okuduğumu sordular. Ben de son sınıf güzel sanatlar okuyorum dediğimde ne meslek olacaksın yani dediler. Ha, Güzel Sanatlar Fakültesi onlara çok büyük bir meslek yeri gibi gelmedi mi? Bölümü gibi gelmedi mi? Sanırım öyle gelmedi çünkü Ne olacaksınız? Mezun olunca ne olmak istiyordunuz? Alanınız neydi? benim alanım müzikti. Müzikti. Ben müzik öğretmeni olabilirdim. Şan dersleri verebilirim. Eğitimimi aldım ve son sınıftaydım. Ama Ali'm daha 1. sınıftaydı ve hukuk okuyordu. Onlara göre Ali bir savcı, hukuk olabilirdi ve kendi evleneceği bir insan onun kategorisinde bir doktor, savcı olabilirdi. Yani aslında müzisyen olmayı, sanatla uğraşmayı bir meslek gibi görmemişler. Küçümsediler Doğru mu? beni. Küçümsediler mi? Beni küçümsediler. Aslında ne kadar yanlış bir şey. Bunun üzerine atasözleri, deyimler var. Müzik ruhun gıdasıdır diye. Değil mi? Psikolojik olarak ruhen kendimizi iyi hissetmiyorsak hiçbir alanda başarılı olamayız. Evet. Bence temeli ruh sağlığımızın, psikolojimizin temelini oluşturan bir şey. Müzik. Dönüp Bunlar onu baktığınızda. anlamadılar. Hatta ben son sınıftayım deyince benim Ali'den büyük olduğumu da fark ettiler. Ona da takıldılar. Evet, 3-4 yani yaş yaşlı- onlar için önemli miydi? Çok büyük bir problemdi onlar için. Hatta Ali'nin bir ara yüzünün düştüğünü gördüm. Çünkü annesinin gizli gizli söylediklerini duydum ben. İşte oğlum ne yapacaksın bu kızı? Okulun bittiğinde biz seni daha bir okumuş, bilgili, kültürlü bir kızla evlendirmeyi düşünüyorduk. Sen savcı, hakim olacaksın. Sanatkar bir kızla evlendiriyorsunuz oğlumuzu. Daha ne ister bir insan? Senin çalgıcı, çengici bir kızla ne eşin olabilir gibi ithamlarda bulunduğunu duydum annesinin. Ne kadar ayıp şeyler bunlar. Yani paramparça oldum. Uçarak gittiğim yerden kanadımı kırarak döndürdüler. Aslında birkaç gün orada kalmayı planlıyordu Ali. Ama bu olanlardan sonra biz apar topar İstanbul'a geri döndük. Kim istedi dönmek? Ali istedi. Çünkü Tepki mi gösterdi onlara? aslında Ali negatif bir çocuk değildi. Her şeyi böyle olumlu bakan, sanki birkaç gün sonra ailesini aradığında ikna edebilecek, yani o hissiyatı veriyordu. Ali güç veriyordu. Baktığınız zaman size güç veriyordu. Onu Durumu hissedebiliyordu. yönetebiliyordu, Durumu sakinleştirebiliyordu. yönetebilirim. Yani kontrol bende dercesine biz İstanbul'a geri döndük. Peki İstanbul'a döndüğünüzde Ali Bey'le hiç bu durumu konuştunuz mu? Ali ile bu durumu çok konuşmadık ama bir gün yine duyduğumda annesi Ali'ye feryat ediyordu resmen. Nasıl o kızla beraber olabilirsin? Senden yaşça büyük. Sen hukuk okuyorsun. O çalgı çengi çalıyor. Nasıl yakıştırıyorsun kendine? Gibi. Babası hatta kuzenleriyle haber göndermiş. Bütün yardımımı keserim. O kızla konuşmaya devam ederse. Bütün Baya Evet. karşı çıktılar size. Baya bize karşı çıktılar. Yani en başından istenmeyen bir gelindim ben. Ali hiç İstanbul'a dönünce bu konuyu açmadı mı? Siz açmadınız mı? Ne Ali yapacağız sadece demedi mi? bana dedi ki ben seni seviyorum. Ben aradığım kadını buldum. Onlar benim düşmanım değil. Er ya da geç biz barışacağız, biz konuşacağız. Bu sıkıntıları Kabullenecekler dedi yani kabullenecekler kısaca. dedi. Ve biz Ali ile evlenmeye karar verdik. Her şeye rağmen. Evet. Çünkü bizimki gerçekten büyük bir aşktı aslanım. Yani şu yüzük altın değil, paramız yoktu almaya. Çelik yüzük ben hala saklıyorum. Alimden kalan, çocuğumdan sonra tek yadigar bu. Bizimki çok büyük bir aşk. Peki düğün oldu mu? Düğüne ailesini çağırdınız mı? Ne düğünü aslanım? Yani bizde para yok ki. Yani ben annemden kalan bir evde oturuyorum. Son sınıftayım. Ali deseniz ailesinden yardımı kesilmiş. Siz yurttaydınız. Sonra Benim annemle babam ayrıldı. Annem yurt dışına gitti. Burada kalan evini bana vermişti. Dayımın yanına yerleşti yurt dışına. Ben de bir yurtta bir orada mı kaldınız? evet bir yurt, bir ev arası gidip geldim. Babanız?
Babamla annem boşandıktan sonra babam hemen zaten birisiyle evlenmişti. Çok aramızda yoktu açıkçası. Yani Görüşmüyordunuz. çok nadir arardı. İşte bir şeye ihtiyacın var mı? Hayır babacığım. Şak yüzüme kapatırdı. Annem deseniz zaten yurt dışında, keyfi yerinde. Orada evlendi. Siz peki tek başınıza mı büyüdünüz? Ben tek başıma büyüdüm. Tek çocuk musun? Tek çocuğum. Benden başka da kimse yok. Bir de benim ailem yok diye Ali'nin ailesi oradan dem vurmaya başladı. Yani kimsesiz bir kız. Hiç kimsesi yok. Yani kimsesiz bir kız ve hiç kimsesi yoksa o kıza sahip çıkabilmek bence daha büyük bir erdem. Sonuçta evlenmeyi düşünüyor. Bir alyansı bile yok. Evet. Alyans alacak paraları bile yok. Ama biz çok mutluyduk. Mutluluğu satın almıştık. Yani bence çok şanslı Ali Bey'in annesi babası. Çünkü bir alyans takıyorsunuz, altın bile değil diyorsunuz. Eşiniz ölmüş ve hala ona sahip çıkıyorsunuz. Yani aslında sembolik olarak buna sahip çıkıyor. Ne demek bu? Aşkıma, sevgime. O bu dünyadan çekip gitse de çocuğumun babası ve onun ruhuna sahip çıkıyorum demek. Bence çok erdemli bir davranış. Ali'den boşanmadım ki Aslı Hanım. Yani bunu çıkarmam için bir sebebim yok. Ali sadece vefat etti. Peki nasıl evlendiniz? Aile desteği yok. Sizin zaten maddi manevi olarak hiçbir desteğiniz yok. Ne Ali'nin ailesi vardı ne benim ailem vardı. Ben kendi annemi davet ettiğimde işte kızım yurt dışına gelin. Zaten burası aşıklar şehri. Hani Neredeydi kendiniz? Paris'te annem. Oraya mı davet etti Oraya sizi? davet etti ama ben Ali'mi düşündüğüm için gitmek istemedim. Çünkü Ali'min annesi babası yok. Ben orada eğlenceyi düşünemezdim. Kibarca teşekkür ettim anneme. Zaten annemin de pek İstanbul'a da gelesi yoktu açıkçası. Sonra işte balayına gelirsiniz falan dedi. Yani annem öyle umursamadı. Babama söylediğimde ne oldu? Erkek arkadaşınla mı tanıştıracaksın beni? Oysa biz 3 haftalık evliydik. Ben onu tanıştırmak için çağırmıştım. Eğer dedi tanıştırmak için çağırıyorsan dedi gerek yok dedi. Düğünün olursa dedi, düğününe çağır dedi. Hatta gerek bile yok dedi. Ecnebi babandan isterler seni dedi. Babam da beni yıktı geçti. Ecnebi baba derken? Annemin yurt dışında evlendiği kişi yabancı olduğu için öyle hitap ediyor babam. Anneniz de bir evlilik yaptı. Evet, yani. Babanız da Evet, ben ortada kaldım. Bir Ali'm vardı zaten. O da gitti. siz o zaman sevgisiz mi büyüdünüz desem? Ali bütün sevgileri doldurdu bana. Aslında o zamanla sahip olamadığım sevgiler, annesizlik, babasızlık, her şeyi Ali doldurmuştu bana ama çok erken veda etti. Peki gene soracağım. Tam cevabı alamıyoruz çünkü hep başka yerlere gidiyor konu. Nasıl evlendiniz bu parasızlıkta? Ve kimse yok yanınızda. Nasıl, Düğün hem nasıl yapmadık. cesaret ettiniz? Düğün yapmadık. Zaten düğüne biz karşıydık. Hani insanlar oynasın, hoplasın, sen bir dünya para dök. Ali de pek sevmezdi böyle şeyleri. Biz arkadaşlar arasında, yakın arkadaşlarımız arasında bir sade bir nikahla dünya evine girdik. O şekilde. Peki Ali Bey'in annesi, babası gelmediler mi? Onlara haber veremedik biz. Onlara henüz haber vermemiştik. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Ali açıklayacak. Engel koyarlar diye mi? Evet, Korktunuz. aynen, evet. Sonra duyunca ne yaptılar? Sonra babası tesadüfen nüfus dairesine gidiyor Ali'nin. Ha, öyle öğreniyor. O şekilde öğreniyor ve Ali'ye bir telefon geldi. Seni evlatlıktan sildik, reddettik. Bizim böyle bir evladımız yok. Cenazeme bile gelme. Nedir bu öfke ki? Yaş ve müzisyen olmanız mı? Evet. Benim sadece müzisyen olmam. Yaşça büyük Sanatla olmam. uğraşıyor olmanız ve 3 yaş, 4 yaş Onlar için fark. hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü eski kafalı bir aileydi Ali'nin ailesi, annesi ve babası. Kendi istedikleri bir kızla evlendirmek istiyorlardı. İşte daha kültürlü, ailesi olan, işte gitar çalmayan, saz çalmayan bir kız istiyorlardı. Peki evlendikten sonra aile kesinlikle yumuşamadı. Evet. Maddi destekte de bulunmadı. Asla maddi Siz destek artık komple ikiniz kestiler. bir olmuştunuz. Anladığım kadarıyla Ali Bey de ailesiyle görüşemiyordu. Evet.
Siz aslında kendi kendinize evlendiniz. Evet. Bu durum sonrasında böyle içinizde bir burukluk, Yo, Ali'yi çok eksiklik. seviyordum. Hayır, hayır. o sevgi her şeyi Her şeyi kapattı. kapattı değil mi? Aynen öyle. Hatta yani o kadar inanın geçim sıkıntısı çekiyorduk ki Ali bazen şey diyordu. Hadi bir daha bir düğün patlatalım. Benim gelmeyen eş dost akrabaları çağıralım. İşte bir düğün yapalım, toplayalım paraları yiyelim falan diye böyle esprisini yapardı. Artık durumu şeye almaya başlamıştı Ali Bey. T'yi almıştı. Şakaya vurup normalize etmeye İşte, çalışıyordu. kızım ben Karadenizliyim, bak seni de bedavaya getirdim. Yoksa düğün yapsaydık sana burma burma bilezikler takmak zorundaydın diye. Hep böyle bir yatıştırıcı özelliği vardı. Hayatı tiye alıyordu, ciddiye almıyordu. Açıkçası şu an düşündüğüm zaman Ali benim üzülmemi istemiyordu. Aslında her şeyin farkındaydı. Benim Şakaya vurarak evet. üstünü kapatmaya çalışıyormuş Aynen öyle. aslında yaşanan olumsuzlukların. Peki balayına gittiniz mi? balayımı yani Çin'e gittik, Londra'ya gittik, Paris'e gittik. Çin, Londra. Parayı nereden buldunuz? Paraya gerek yoktu ki Ali için. Neden? Yani televizyon için dünyanın icadı diye boşuna dememiş derlerdi. Mesela bir tane televizyondan Çin'e ait bir ülke açardı. Çarşaflardan da bana kimono yapardı. Çin'e gittik olurdu Çin'e adı. gittik olurdu. Ertesi gün Paris'e özel bir şeyler giyerdim evin içinde. Televizyondan Paris'e ait bir ülkenin bir müziğini açardık, dans ederdik. Yani Ali Paris'teymiş böyleydi. gibi hissederdiniz. Evet. Yani dedi ki... Bütün bunu da- ülkeleri böyle gezdiniz mi balayında? Aynen, bütün Türkiye'yi böyle gezdik balayında. Evden hiç dışarı çıkmadan, bir kuruş bile harcamadan. Ya işte sevgi böyle bir şey değil Evet. mi? Aşk böyle bir şey. Evet. Yani o zaman bile çok mutluydum. Şu an kime sorsanız böyle bir şey kabul etmez ama ben çok mutluydum. Gerçekten aileyle Çin'e gittik, Paris'e gittik, her şeyi yaptık. Çok mükemmel bir adamdı. Çok güzel bu anlattıklarınız. İnsan geleceğe dair ümit hissediyor. Çünkü artık böyle sevgiler yokmuş gibi düşünüyorum ben. Her şey maddiyat üzerine, her şey para pul üzerine, çıkar ilişkileri üzerine. Size bu duyguları yaşatan bir adam varmış hayatınızda. Çok kıymetli bence. Peki Ali Bey vefat ettikten sonra annesi babası, kayınvalideniz, kayınpederiniz hiç sizi ziyaret etmedi mi? Torunlarını görmeye gelmediler mi? Bir gün hamile olduğumu öğrendim. Ali'yi aradığımda bu haberi yüzüne karşı söylemek için onu bekledim. Eve geldiğinde hamile olduğumu söyledim kendisine. Çok sevindi ama bir hüzün vardı hani gözlerinde, nasıl dünyaya gelebilir falan. İkimiz de aslında hüzünlüydük ama çok da istiyorduk bu çocuğu. Dedim ki hani daha yolun başındayız, istersen bu gebeliği sonlandırabilirim. Ali'm hayır dedi, bebek dedi rızkıyla gelir. Asla böyle bir şeye müsaade etmem dedi. Saçlarımı öptü, sarıldı, ben yanındayım dedi. O bebek gelecek bu dünyaya dedi. Peki ailen dedim, ailen? Dedi sen canını sıkma, ben onlarla görüşeceğim. Yani sonuçta kanlı bıçaklı değiliz. Konuşarak her şeyi hallederiz. Zaten bebeği duydukları zaman dedi. Yumuşayacaklar. Yumuşayacaklar ve bu aradaki küskünlük gidecek dedi. Bir gün Ali'm izin aldı. Ailesine bu güzel haberi vermek için. Yola çıktı. Akşam. Ordu'ya gidecekti. Siz gitmediniz mi? Ali'm dedi ki senin gebeliğin daha yeni. Hani neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. O yüzden beni evde bıraktı. Ali arkadaşının arabasını alarak yola çıktı. Akşam üzeriydi. Hiç unutmuyorum o günü. Hatta delicesine yağmur yağıyordu. Hiç unutmuyorum. Sabaha karşı bir telefon geldi. Aysel Hanım'la mı görüşüyoruz dediler. Evet buyurun dedim. Ali Bey neyiniz oluyor dedi. Hissettim. Ama konduramadım. Eşiyim deyince hanımefendi dedi sizi filanca hastaneye bekliyoruz dediklerinde ben telefonu nasıl kapattım, o hastaneye nasıl gittim, neyle gittim hatırlamıyorum. Gittiğimde, kendime geldiğimde morgun önündeydim. Ne diyorsun? Ali'm ölmüştü.
Ali'mi kaybetmiştim. Ama inanmadım. Görmek istedim. Morga girdiğimde dokundum. Son bir kez sarıldım. Öptüm. Kokladım. İnanamadım. İnanamadım yani. Hala inanmıyorum. Ali bir yerlerde beni izliyor biliyorum. Ali Bey yani annesinin babasının yanına müjdeli haberi vermeye giderken yolda trafik kazası geçirip vefat ediyor. Evet. Bebeğini göremeden, Bebeğini çocuğunu göremeden, ailesine o haberi veremeden. müjdeyi veremeden gözü açık gidiyor. Evet. Hep derler ya iyiler erken ölür diye. Maalesef öyle oldu ama ben inancımı kaybetmedim. Dediğim gibi ben Ali ile boşanmadım. Hala evliliğimiz devam ediyor. Hala onun soyadını taşıyorum. Onun çocuğunu doğurdum. Peki annesi falan gelmedi mi? Ali rahmetli olunca bütün eşyalarını bana verdiler. Telefondan annesinin numarasını buldum. Aradığında evladım diye açtı. Muhtemelen annesi de Ali'yi çok özlemişti. Söyleyeceğimi bilemedim. Karşıdan sürekli evladım sesi geliyor ve ben ne diyeceğimi bilemiyorum Aslı Hanım. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Dünya durdu, zaman durdu. Annesi karşıdan sesleniyor. Evladım, evladım, ben cevap veremiyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Sonra anne dedim. Benim sesimi duyunca o da anne yüreği anladı. Ne oldu dedi. Ne oldu, ne yaptın Ali'me dedi. Dedim anne, Ali yok, Ali yok artık, gitti. Gerisini hatırlamıyorum. Sonra morgun önünde gördüm annesini, babasını. Apar topar gelmişlerdi. O sırada benim üstüme yürüdüler. Oğlumuzu biz İstanbul'a canlı gönderdik. Sen bize cenazesini mi getirdin diye. Bana saldırmaya çalıştılar. Karnımda 3 haftalık bebek, başımda anne yok, baba yok, Ali'm yok. Ne yapacağımı bilemedim. O an yere yığılmışım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki hastanede anladığım kadarıyla fenalık geçirdiniz, bayıldınız ve sonrasını hatırlamıyorsunuz. Sonra hatırlamıyorum. Ali'mi defnetmişler. Siz cenazeye gitmediniz mi? Cenazesine katılamadım. Yani çok... Hamileydiniz çünkü. Hamileydim. Bebeğe Sonra- bir şey Yok, olma bebeğim tehlikesi. sağlıklıydı ama ben kendime gelememişim. Çünkü nasıl yapacağım, ne edeceğim derken kendimi toparlayamamışım. Ali'mi defnetmişler. Mezarlığa gittiniz mi sonra? Mezarlığa gittim. Toprak, sadece toprak, kabarık bir toprak. Altında Ali'm var, biliyorum. Dokundum, sarıldım, ağladım, konuştum. Cevap vermedi. Başka zaman beni hep tiye alırdı, gülerdi, kahkaha atardı ama bu sefer gerçekten sonsuz bir sessizliğe gömülmüştü. Hiçbir soruma cevap vermedi Ali'm. O zaman karar verdim aslanım. Dedim ki ben bu çocuğu doğuracağım ve Ali'mden bana bir hediye kalacak diye o mezarlıkta karar verdim. Ali'min soyu devam etsin istedim. Ondan belki de son hatıraydı size değil mi? Ondan bana kalan son hatıraydı çocuğum. Kayınvalidenizi arayıp durumu bir daha anlatmadınız mı? Hani Yapamadım. bir torunları olacak. Ali'den onlara da bir hatıra aslında. Çünkü küs gidiyor. Anne baba oğluyla küs vedalaşıyor. Vedalaşamıyor bile. Yani bu çok zor ve çok ağır bir şey bir anne baba için de. Müthiş bir suçluluk duygusu hissetmişlerdir eminim. Açıkçası çok korktum. Çünkü yani beni hiç dinlemediler. Dinlemeyi tercih etmediler. Şimdi artık Ali de yoktu. Tektim. Ne tepki vereceklerini... Gücünüzü alacağınız bir yerde yoktu değil mi? Aynen öyle. Yani ne tepki vereceklerini bilmiyorum. Yani bu programa gelme amacım da bu. Yani bir şey olursa beni koruyup kollayacağınızı biliyorum. Çünkü Ali yok artık. Kimsesizdim ve korktum. Sonra zaten çok zor bir hamilelik geçirdim. Maddi manevi sıkıntılar yaşadım. Şimdi onu diyecektim. Siz
sonrasında nasıl geçindiniz? Hamilesiniz, çalışmıyorsunuz. Ne yaptınız? Ekonomik olarak nasıl baş ettiniz? Hamileliğim boyunca çok zorlandım. Reklam ajansı olan bir arkadaşım aradığında bizim için bir jingle üretir misin dediğinde hiç düşünmeden kabul ettim. İş teklifi aldınız Evet, aslında. iş teklifi almıştım. Çocuğum gerçekten bereketiyle geliyordu. Ya. Bir de annemin evi, bana bıraktığı evi oldukça büyüktü. Daha makul bir eve geçtim. Üstüne kalan parayla geçinmeye çalıştım. Evlere gidip çocuklara özel müzik dersleri vermeye başladım. Ya doğuma kadar bu şekilde idare ettim. Bir ara bayağı sıkıştığımda mecburen annemden ufak tefek de olsa yardım almak zorunda kaldım ama Ekmeğinizi taştan çıkarmışsınız. çok şükür. Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olup böyle iş mi olur diyen anne babaya Evet. aslında hani saygısızlık yapmak istemiyorum, evlatlarını kaybetmişler ama ekmeğini nasıl taştan çıkarılacağını göstermişsiniz. Kimseye muhtaç olmamışsınız. Annenizdir tabii ki yardım edecek yeri geldi mi? Zaten bu zamana kadar etmemiş. Siz kesinlikle. kendi başınızın çaresine bakmışsınız aslında bir kadın olarak. Çok şükür. Sonra gebeliğimde bütün sıkıntıları bebeğim hissetmiş olacak ki doğduğunda çok büyük sağlık sorunları yaşadık. Ne gibi? 2 hafta kadar, hatta 3 hafta kadar küvezde kaldı, sarılığa yakalandı. 4 yaşına kadar cilt problemleri yaşadı. Yani çocuğumu ben resmen evden dışarıya çıkaramaz hale geldim. Yani o kadar zordaydım ki hani aklıma gelmedi babaannesine, dedesine gideyim, ulaşayım, anlatayım durumu. Yani çocuğumla çok Şimdi uğraştım. tam onu soracaktım. Yani çocuğunuz 5 yaşında. Evet. Eşinizi kaybedeli 5-6 yıl olmuş. Evet. Ve programa bugün başvuruyorsunuz. Bu süreçte neden hiç böyle bir girişimde bulunmadınız? Ya da bulunduğunuzda hani başınızdan bir şey geçti mi? Aradınız mı? Görüştürmek Hayır, istediniz mi asla. torununuzla? Asla. Neden bugün? Neden 5 yıl sonra? Dediğim gibi çocuğumun çok ciddi sağlık sorunları vardı. Onunla ilgilenmek zorundaydım. Tam da o sırada daha çok ihtiyacınız olmaz mıydı kayınvalidenizle, kayınpederinizle? İnanın, Hem maddi hem manevi. İnanın o kadar çok korktum ki. Yani ya çocuğumu elimden alırlarsa, ya benden uzaklaştırırlarsa. Yani ben ne yapardım o zaman? Zaten bir boşluktaydım. Benim de psikolojim iyi değildi. Ben de tedavi görüyordum. Bir yandan çocuğumla ilgileniyordum. Bir yandan çalışmaya çalışıyordum. Bir yandan Ali'nin yokluğu. İnanın çok zor süreçler yaşadım. Yani ben bu yükün altından çıktıysam o çocuğumun sayesinde çıktım. Bir de düşünsenize o çocuktan haberdar olup elimden aldıkları zaman ben ne Allah yapacaktım? korusun. Yani annesi hayattayken, çocuğu için mücadele ediyorken kim kimin elinden evladını alabilir ki? Korktum. Peki programa gelmeye, buraya başvurmaya nasıl karar verdiniz? Bir gün oğlum eve ödeviyle geldiğinde ödeve baktığımda soy ağacı istiyordu. Baktığımda yoktu. Yani bizim soyumuz Anaokulu yok. mu? Evet, anaokuluna gidiyor. Çok zeki bir çocuk. Aynı Alim gibi. Güleç yüzlü, esprili bir çocuk. Allah çok bağışlasın. tatlı. Alim'e de Şansı çok güzel benziyor. Tıpkı Alim gibi yani. Onun gibi bakıyor, onun gibi gülüyor. Sonra soy ağacı istediler. Baktığımda soyumuz yok ya. Bende anne baba yok. Alim'in annesi babası yok. Böyle soy ağacı önümde. Sadece kendi resmimi koydum. Alim'in resmini koydum. Çocuğumun resmi. Başka hiçbir şey yok. Ve o zaman karar verdim. Hani bana bir şey olursa en azından bir dedesi, babaannesi Çok olsun doğru arkasında yapmışsınız. diye. Çok doğru yapmışsınız. Peki kayınvalidenizin ve kayınpederinizin İstanbul'da yaşadığını biliyor musunuz? Gerçekten mi? Ne kadar süredir? Uzunca bir süredir burada yaşıyorlar. Ciddi olamazsınız. Evet. Peki ben şimdi Beyhan Hanım ve Şerif Bey'i müsaadenizle aramaya gideceğim. Peki hemen dönüş yapacaklar mı? Yani ben hani bugün başvurdum size ama hemen mi görüşeceğiz? Ben haber mi bekleyeceğim? Nasıl olacak? Bugün başvurmadınız. Siz başvurduğunuz andan itibaren aslında ekip arkadaşlarım. Siz bugün buraya geldiniz. Biz öncesinde zaten onlarla numaralarını vesaire araştırmasını yaptık. Şu an buradalar mı? Şu an gideceğim, onları arayacağım. Buraya davet edeceğim. Umuyorum ki buraya gelirler ve sizi bir araya getireceğim. O zaman ben bir arkadaşımı arayabilir miyim?
Arkadaşım derken? Yani Ar- yanlış anlamayın. erkek Hayır, kız arkadaşım. Çocuğum onda kreşte. Yani ben bu kadar hızlı gelişeceğini bilmiyordum. Tabii ki arayabilirsiniz. Çok teşekkür Tabii ki ederim. arayabilirsiniz. Tamam. Ben şimdi kayınvalidenizi ve kayınpederinizi aramaya gidiyorum. Tamam mı? Bu arada Çok teşekkür oğlunuzun adını koymuşsunuz. Babası Baba, öyle istedi. kayınpederinizin adını koymuşsunuz. Evet, Şerif Oğlunuz. koydum. Babası Siz mi istedi. Ali Bey mi istemişti Ali Bey bunu? istemişti. Onun öyle bir niyeti vardı. Çocuğumuzu göremedi ama onun son isteğini de Yerine geri getirmiş çeviremezdim. oldunuz. Evet, yerine Bravo. getirdim. Dedesi duyunca İnşallah mutlu olur. sevinecek inşallah. Ben şimdi bana müsaade edin gideyim onları arayayım. Tamam. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Aysel Hanım'ın ben de bir anne olarak çocuğuna iyi bir annelik yaptığını düşünüyorum. Ve yine bir anne olarak ona elimden gelen yardımı göstermeye çalışacağım. Fakat kayınvalidesi ve kayınpederi neden kendisiyle görüşmüyor onu da merak etmiyor değilim açıkçası. Ben şimdi Beyhan Hanım'ı arayacağım. Bakalım kendisine ulaşabilecek miyim? Telefonlarımıza cevap verecek mi Beyhan Hanım? Alo, merhabalar. Merhaba. Beyhan Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, ben Beyhan da siz kimsiniz? Ben Star TV'den arıyorum Bir Şansım Olsa programından. Aslı Özkaya. Sizin için bırakılmış bir hediyemiz var. Müsait miydiniz? Nereden arıyorsun da kargocu musunuz kızım siz? Hayır, kargocu değilim. Star TV'den arıyorum. Bir Şansım Olsa programından. Hediye dedin. Kimden gelecek ki bize hediye? Aslında şöyle, sizi bulmak için birisi programımıza başvurdu. Kimmiş o? Bunu öğrenmek için kapınızın önündeki aracımıza inmeniz gerekiyor. Müsait misiniz? İner misiniz araca? Vaktiniz var mı? Ha, siz kapıya araba yollayan Heh. programsınız. Evet, aynen Şimdi öyle. anladım. Tamam. Kusura bakma kızım. Rica ederim, hiç Bilemedim. önemli değil. Aslında bu hediye hem sizin için hem de eşiniz için. Bana ve Şerife mi? Evet, İkimize de doğru. mi geliyor? Şerif Bey'e de. Aynen öyle. İkiniz birlikte inerseniz şahane olur. Kızım, amcan biraz aksi. Ona nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bir bekle, haber Tamam. bekle bizden. Tamam, bekliyorum. Hediye varmış bize. Kimden? Belki memlekettendir. Ya hanım. Memleketten ceviz meviz bir şeyler yollamışlardır. Bize önceden haber verir, haberimiz olurdu. Daha önce gönderdikleri gibi. Tamam, buradan sürpriz yaptılar belki. Adam ne bileyim ben. Olur kargo firmasıyla gönderdiklerini biz hep aynı firmadan alıyorduk. Nereden bileyim şimdi başka birisinin başka bir şey yaptığını? Ben Star'dan dedi, Bir Star'dan. sahtekarlık olayı oluyor televizyonlarda. Görmüyor muyuz, duymuyor muyuz, bilmiyor muyuz bunları? İsterseniz Aa, Şerif bu Bey'le geçen ben hocam. konuşayım. Ben vereyim kızım da. Şerif amcanla sen konuş Tamam, hele bir. olur. Hadi verdim. Aslan. Alo, Şerif amca merhabalar. merhabalar Askın, buyurun. Şimdi ben Star TV'den arıyorum. Müsaitseniz eşinizi alıp aşağı iner misiniz? Konu neydi? Aşağı inin, ben size konuyu anlatacağım. Birisi size ulaşmaya çalışıyor. Sizin için de bir hediye bıraktı. Hediye de aracımızın içinde. Merak etmeyin. Güvendesiniz. Sıkıntılı bir durum yok. Bir dolandırıcılık durumu değil. Gönlünüz rahat olsun, içiniz rahat olsun. Peki, inelim bakalım. Tamam. Peki. Ben sizi siz Peki. indikten sonra bir daha arayacağım. Tamam. Tamam. Aracımıza inmişler. Şimdi yeniden arayalım onları. Efendim? Şimdi araca inmişsiniz. Evet, amcanı da çekeliye getirdim kızım. Çok iyi yaptınız. Hemen sağ tarafınızda bir kasa var, gördünüz mü?
Ha, gördüm hemen yanımda. Kasanın üzerinde duran zarfın içinden çıkan şifreyle kasayı açalım. İçinden ne çıktı? Benimle de paylaşır mısınız? Dur bakıyorum kızım şimdi. Aa! İşte bunu hiç beklemiyordum. Bu olmadı. Bu olmadı. Ne çıktı Hemen içinden? söyle. Davetiye Görüşmek istemiyoruz. Tamam bak ellerim titriyor sinirden. Oğlumuzun, rahmetli oğlumuzun davetiyesi çıktı. Evlilik davetiyesi. Utanmadan, arlanmadan bu davetiyeyi kim yolladı bize? Şimdi önce bir sakin olun. Oğlunuzun vefat ettiğini biliyorum. Ve başınız sağ olsun. Çok acı bir durum gerçekten. Yaşananları da ucundan kıyısından biliyorum. Size bu davetiyeyi kim bırakmış olabilir sizce? Aslanım bakın ellerim titriyor şu anda konuşurken. Oğlumun, rahmetli oğlumun olduğu bir daveti, isminin olduğu bir davetiye var. Bu nasıl bir cürettir ya? Bu nasıl bir kendini bilmezliktir? Bu nasıl bir aymazlıktır? Bizim kimseyle görüşecek halimiz yok. Hele de ki o kadından gelen hiçbir daveti kabul etmiyoruz. Bu kadar. Şerif amca, Dinliyorum. senin acını, üzüntünü, şu an yaşadıklarını, hissettiklerini anlayabiliyorum. Ama diğer tarafta da hayat arkadaşını, kocasını kaybetmiş bir kadın var ve bu kadının sizden başka hiç kimsesi yok bu hayatta. Ve inanın size çok ihtiyacı var. Benim oğlum öldüğünde neredeydi? Bir kere bile cenazesine geldi mi? Mezarına geldi mi? Dua etti mi? Benim o kadına verecek başka bir canım yok aslanım. Peki bir şey söyleyeceğim Şerif amca. Gel istersen görüşmezsin ama benim sana anlatacaklarım var. Ben bilmen gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Bilmediğin, öğrenmediğin. Peki hanım kızım, sırf senin güzel hatırın için geleceğiz ama sadece seni dinlemeye geleceğiz. Tamam, gel pişman olmayacaksın. Ben de senin bir kızın sayılırım. Burada her şeyi açık açık konuşalım, olur mu? Peki. Bekliyorum Tekrar senin- sizi. Sadece senin hatırın için geleceğiz. Bekliyorum. Aracımız sizi buraya getirecek. Tamam. Tamam, Peki. görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, evlat acısı bu hayatta insanın başına gelebilecek, kaldırması çok büyük bir acı. En büyük acılardan bir tanesi. Tabii ki orada yüreği yaralı bir anne baba var. Ama benim niyetim de burada Aysel Hanım'ın hiçbir suçunun olmadığını onlara anlatmak. Gelsinler, hepsini bir bir anlatacağım. Alo, Gülşah'cığım merhaba. Benim çocuk problem çıkardı mı, aldın mı, ne yaptın? Aklım sizde kaldı ya. Ya evet, biraz değişik şeyler oldu. Kayınvalidem ve kayınpederim buradaymış. Yani gelince sana anlatacağım. İnşallah dönüşte onlarla beraber gelmeyi düşünüyorum. Ben gelene kadar ne olur, çocuğum sana emanet, olur mu? Hı hı. Tamam, biraz geç kalabilirim, ne olursun. Tamam, çok teşekkür ederim. Tamam, görüşmek üzere. Merhabalar, Merhaba kızım. hoş geldiniz. Merhaba kızım. Hoş Beni geldin. kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ederim. Neden hoş rica gelmediniz? Ne oldu? Senin hatırına geldik kızım. Amcanı da sürükleye sürükleye getirdim buraya. Vallahi o davetiyedeki ismi görünce tüylerim diken diken oldu. Merhumun oğlumun yanında o kadının ismini görünce Adı batasıca kadın 5 sene sonra bunu bize niye getirdi kızım? Neden getirmiş olabilir Beyhan? Sen söyleyeceksin, geldik. Siz niye gelinizle bu kadar tepkilisiniz? Niye onu istemiyorsunuz? İstenecek bir tarafı yok ki. Köye yardıma geldi oğlumla. Sonra oğlum beğenmiş onu bize getirdi. O gün ilk tanışmanız mıydı? İlk tanışmamızdı. Köye getirdi. Bir yardım mı yapıyorlarmış, ne yardım etmeye geldiler. Oğlum da beğenmiş onu, aldı bize getirdi. Siz neden beğenmediniz?
Bize, ailemize uymuyordu kızım. Nesi uymuyor? Saçları rengarenk, giyimi farklı. Kendi başına büyüyen bir kız. Anası yok yanında, babası yok yanında. Nesini beğenecektik biz onu? Daha iyi değil mi? Anası yok yanında, babası yok yanında. Bir anne baba olurdunuz ona. Sarıp sarmalardınız onu, sevginizi verirdiniz. Saç rengi çok küçük takılacak şeyler. Onlar değişir, düzelir, oturur konuşursunuz. Her şeyden önemlisi sevgi değil mi? Sarıp sarmalamak değil mi? Sevginin ötesinde oğlumun ablası gibiydi. Arasında bir sürü yaş fark vardı. Oğlum Bir sürü savcı dediniz, olacaktı. 3-4 yaş. Bir sürü dediğiniz yaş farkı 3-4 yaş. Değil mi? Savcı olacaktı. Okul bitmeden kandırdı oğlumu. Girdi kanına. Aldı. Kopardı bizden. Oğlunuz elbet biriyle evlenecekti. Onu seven biriyle evlenmesi. Ben bir anne olarak hani oğlum için onu seven biriyle evlensin isterim. Okul bitecekti önce. Okul bitmeden mi evlilik yaptılar? Evet, Okulunu okul bitirmedi mi oğlunuz? bitmeden bizden kopardı oğlumu. Ama zaten siz ayrı yaşıyordunuz. O başka bir şehirde okuyordu. Biz onu İstanbul'a yolladık. Dişimizden, tırnağımızdan arttırıp yolladık. Gelmesini bekledik. Savcı olacak diye o da onu bildi. Kandırdı, götürdü. Savcı evliliğe- olacak diye mi evlendi diye Evet, düşünüyorsunuz? Sevdiği evet. için evlenmedi. Yok, mümkün değil. Vallahi ben size bu konuda katılmıyorum. Ben o kızcağızın sizin oğlunuzu çok sevdiğini bugün gözlerinde gördüm. Burada mı yoksa? Tabii ki burada. Programa sizin için başvurdu. Buraya geldi. Sizi Adam. arıyor. Olacak iş değil. Neden? Bunca zaman sonra, bunca zaman sonra bu nasıl bir cüret Bakın aslanım? siz Yani bu kızın bir yanlışını gördünüz mü? evet gördük. Ne yanlışını gördünüz? Aslanım şöyle düşünün. Sizin evinize gelen ilk defa bir kız var. Sizden yaşça küçük. Ben elimi uzatıyorum öpmesi için. Peki o ne yapıyor? Ne yapıyor? Elim havada kaldı. Sadece tokalaştı. Aslanım o kız bizim annelerimize, görgümüze, geleneğimize uygun bir kız değil. Peki bunu bilmiyor olamaz mı? Bunu annesi babasıyla büyümediği için öğretmemişler bu kıza. Olamaz mı? Siz öğretiyor olamaz mıydınız? Annelik babalık yapsaydınız, bağrınıza bassaydınız, saçını okşasaydınız. O fırsatı vermedi. Bizi beğenmedi, çekti. Gitti, oğlumu da aldı da gitti. Siz mi onu beğenmediniz, o mu sizi beğenmedi? O da bizi beğenmedi. Aslında o olay öyle olmamış. Ne olmuş? Nasıl olmuş peki aslanım? Oğlunuz tartışma büyümesin diye, olaylar büyümesin diye, uzamasın diye sabah uyanınca gelininize gidelim biraz sular durulsun ondan sonra ben bu sorunu çözeceğim demiş. Oğlum mu Kızcağız demiş? da itiraz etmeden oğlunuzun dediğini yapmış. Yok, oğlumuzu o götürdü, o kandırdı. Ben onu biliyorum, onu söylüyorum. Bakın Aslı Hanım, oğlum bir gün geldi, baba ben evleneceğim dedi. Ben de ona, bak oğlum önce şu okulunu bitir, elin bir ekmek tutsun dedim. Biz böyle yetiştik, böyle gördük. Erkek adam hayatta sıkı durmadı, sağlam durmadı, evin geçimini sağlamadı. Aşktır, sevgidir bunlar nereye kadar bir insanın hayatını idame ettirebilir? Ben de aynı Olmaz. fikirdeyim. Tabii ki önce kız çocuğunun da erkek çocuğunun da eli ekmek tutmalı, ayakları üstünde durmalı. Evlilik kaçmıyor. Evet, Hiçbir yere de gitmiyor. Eninde sonunda evlenirlerdi. Ama sonuçta bunlar birbirini sevmiş ve sizi dinlemeyip evlenmişler. Siz orada oğlunuzu bağrınıza basmak yerine, onun kararlarına saygı duymak yerine, bakın sizin gibi pek çok anne baba var bizi izleyen. Bu yanlışı yapan, elinin tersiyle evladını iten, sonra çok pişman olan, bakın gözleriniz dolu dolu. Ben iç dünyanızı anlayabiliyorum sizin. Aslı Hanım şunu... Oğlum bizi gittiniz. sildi. Peki oğlunuz O kadın madem sizi yüzünden sildi. oğlumuzu kaybettik biz. Ben oğlumun o kadının annesinin Paris'te yaşadığını söylediğini biliyorum. Aramızda kültürel bir çatışma var. Her iki aile de farklı kültürel yapıda yetişmiş. Yani onlar bizi beğenemez ki. Davul bile dengi dengine çalar Aslı Hanım. Onlar bizi nasıl beğensin? Aramızda çok fark var. Bu Beğenmesini yürümeyeceği belliydi zaten. Yürümemiş bir şey yok ortada ama.
Onlar birbirlerini çok sevmişler. Ben yürüyor Ve bileceğine inanmıyordum. gelininiz de hala vefat eden eşini çok seviyor ve ona bağlı kalmış. Oğlumu koparıp da ona bağlı kalması hiç önemli değil. Oğlum İstanbul okumaya gittiğinde her gün bizi sabah akşam arayıp hal hatırımızı sorardı. Onunla tanıştı, günde bir kereye gitti. Ondan sonra hiç aramamaya gitti. Biz bunu nasıl affedelim, nasıl kabul edelim biz bunu? Siz zannediyorsunuz ki gelininiz oğlunuzu sizden uzaklaştırdı. Öyle mi? Evet, Öyle bizden düşünüyorsunuz. kopardı. Oysa ki siz gelini istemediğiniz için oğlunuz biraz size gönül koymuş. Sonra oğlumuzun ömrünü yedi. Neden? Nasıl yedi? Oğlumuzu kaybettik biz. Gelininizle ne ilgisi var? Onun yüzünden kaybettik biz oğlumuzu. Eğer oğlum evlenmeseydi şimdi hayatta olacaktı. Okulu Ben tek bitirip evladımı kaybettim. gelecekti. Aslanım, o Sizin evde bir tane mi pencere- çocuğunuz var? Evet, bir tane. Ablası Ben da- soyumu kaybettim. Ablası? Ablası olacaktı. Ablası 40'ın içinde öldü, hastaydı. Ondan sonra 2 tane daha hamilelik yaşadım. Onlar da karnımda öldü. Bir tanecik oğlumuz vardı, soyumuzu yürütecek. O bir tanecik oğlumuzu da aldı, ölüme götürdü. Bu kızcağız hastaneye gidiyor. Siz de oradasınız. Fenalık geçiriyor, bayılıyor. Sonra yok oluyor. Oraya hiç girmeyin aslanım, hiç girmeyin oralara. Evet, ben gördüm. Fena oluyorum dedi. Hatta yanında onun gibi bir arkadaşı daha vardı. Böyle her tarafında dövmeler falan olan garip bir çocuktu. Ama aslanım, biz gittik. Bizi görmezden geldi. Elimizi bile öpmedi. En ufak bir yakınlık bile göstermedi o durumda da. dilerdi değil mi? Bak şöyle. Biz şahit Şahit olduğumuzu olayım. anlatıyoruz. Yani biz bu olaylara şahit olduk. O da çok acılıydı eminim. O da eşini kaybetti, hayat arkadaşını kaybetti, kocasını kaybetti. Belki olayın şokuyla size başsağlığı dilememiş. Olamaz mı? Annenin acısıyla onun acısı bir olur. Morgda bizi bıraktı gitti. O zaman morgda bize destek olsaydı. Bunlar unutulabilecek acılar değil aslanım. Şimdi niye geldi? Onu bize söyle, biz gidelim, hemen gidelim. Onu bize söyle. Biz niye buradayız? Niçin geldik? Oğlunuz sizin yanınıza doğru yola çıkarken hayatını kaybediyor. Hiç düşündünüz mü? Sizin yanınıza gelip ne söyleyecekti diye. Ne söyleyecekti? Ya boşanıyorum diyecekti. Bıraktım diyecekti. Geldim anne diyecekti. Ya da Yadası yok bende. Yadası yok. hep olumsuzluk mu var sizde? Çünkü Kötü bir şeyin haberini mi ilk verecekti? gününden beri ben ona notumu vermişim kızım. Kendi başına, kendine buyruk büyüyen bir kız bize uymadı. Bak biz memleketimizi terk ettik onun yüzünden. Neden? Neden terk ettiniz? Çünkü memleketimizde oğlumuza bize yakışan bir aileye söz vermiştik, biz kızını alacaktık. Aslanım, bakın, memlekette bizi gören herkes sokakta bize başsağlığı diliyordu. Bayramlarda el alemin çoluğu çocuğu gelip bayramımızı kutluyordu. Evet, iyi niyetle yapıyorlardı bunu ama bu acılı halimizde oğlumuz olmadan bize bayramlar haramdı. O nedenle bizi kimsenin tanımadığı, bilmediği, etmediği bir yere taşınmaya karar verdik. İstanbul'a o yüzden geldik. Peki- Toprağımızı bıraktık biz. Bizim bayramımız mezarlık oldu kızım. Peki siz o kıza ve o aileye söz verirken oğlunuza sormuş muydunuz? Haberi var mıydı onun başka biriyle? Okuldan sonra söyleyecektik. Okulu bitirmesini bekliyorduk.
Biz onu okumaya gönderdik İstanbul'a. Her ikimiz de fedakarlık ettik. Önce Dişimizden, okulun bitirmesi tırnağımızdan gerekiyordu. arttırıp gönderdik onu. Elinin ekmek tutması gerekiyordu. Ondan sonra bir ailesini bildiğimiz, tanıdığımız tertemiz bir kızla evlendirecektik. Buraya kadar her şeyinize katılıyorum. Ama şu konuda size katılmıyorum. Hangi konu? Bazen anneler de yanılabilir. Bu kızcağız iyi bir kızcağız. Bu kızcağız anne baba sevgisi almadan büyümüş ama oğlunuza sadık kalmış. Oğlunuz vefat etmiş ama hala parmağında alyansını taşıyor. Biliyor musunuz o kadar ekonomik zorluklar çekmişler ki alyansı altın bile değil. Farkındaysan o kadını koruyor. O Evet. kadının tarafı. Hiç alakası yok. Hiç kimsenin tarafında değilim. Ben Ben doğru de öyle olan neyse hissettim. onun tarafındayım. Ben size bugün bütün gerçekleri, olanı biteni anlatmak için buraya davet ettim. Anlat da, anlat. Duyup gidelim kızım artık. Hiç oğlunuzu arayıp İstanbul'da evlendiğini biliyorsunuz artık. Oğlum mutlu musun? Bir sorun var mı? Yolunda gitmeyen bir şey var mı? Biz annem baban olarak buradayız. Evet gelini sevmiyoruz, istemedik, reddettik ama sen iyi misin diye hiç aradınız mı onu? Aslı kızım. Oğlum bizi sildi onunla evlenmek için biliyor musun? İsteseniz de istemeseniz de ben onunla evleneceğim dedi. Bizi sildi. Nesini arayalım biz onu? Bizim Böyle rızamız olmadan ölüsüne evlendi aslanım. gideriz. Bizim rızamız yoktu. Aslında oğlunuz siz mutlu olun diye beklemiş. Siz onu bir tercih yapmak zorunda bırakmışsınız sanki. Kendi mutlu olmak için bizi sildi. Ama sizi silseydi böyle olmazdı ki. Ben şahsen o evliliğin yürümeyeceğini düşünüyordum. Yani eninde sonunda hatasını anlayacaktı Ama bu ve evlilik gelecekti. yürümüş ve bu kız iyi bir kız. Biliyor musunuz ki o kız hastanede fenalık geçirip bayılıp sonrasında mezarlığa gidiyor. Yoktu. Biz de gittiğimizde yoktu orada. Sizden sonra gidiyor zaten. Bakın siz bazı şeyleri eksik biliyorsunuz Biz gördüğümüzü biliyoruz kızım. ama sizden sonra kızcağız mezarlığa gidiyor. Gitmiş mi? Gitmiş tabii ki siz yokken gitmiş. Neden siz yokken gitmiş biliyor musunuz? Neden? Neden? Sizden çekindiği için, sizden korktuğu için, orada bir tatsızlık çıkmasın diye. Aslında oğlunuzun mezarına olan, ruhuna olan saygısından dolayı. Sizi nasıl kandırdı bu kadar? Nasıl onu savunabiliyorsunuz bize? Yani Peki. biz mezarına gidip dua eden birisine kötü mü davranacaktık? Bizim geleneklerimizde var mı böyle bir şey? Olur mu? Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Madem öyle, madem siz iyi niyetlisiniz, madem bu kızı mezarına gelseydi kol kanat gerip kucaklayacaktınız ki ben öyle olacağına çok inanmıyorum. Bence suçlayacaktınız bugün de olduğu gibi. Siz hiç gelininizi açıp neden buraya gelecekti benim oğlum? Ne için geliyordu? Dediniz mi? Hiç merak ettiniz mi? Hiç sordunuz mu? Yok sorma. Neden? Nesini sorayım ki oğlumu almış götürmüş insanı. Ama bakın oraya takılmışsınız siz. Benim oğlum benim yanıma gelirken hem de küsken yolda trafik kazası geçiriyor. Allah korusun. Evet, Allah korusun. Şimdi ben merak edip sormaz mıyım? Gelinimi açıp. Niye geliyordu bunca yıl sonra? 5 yıldır görüşmüyorsunuz. Doğru. Bir empati Doğru. yapın. Ben empati yaptığımda bunu merak ederim. O 5 yıldır görüşmediğim buraya niye geldi? Ben orada takıldım. Onu anlatacağım size. Siz benim soruma bir cevap verin önce. Neden hiç aramadınız? Hadi siz ana yüreği, acınız büyük. Baba olarak siz niye merak Çünkü etmediniz? güvenmedim. Kime güvenmediniz? Yani o kadına Kızdan mı güvenmedim. korktunuz? Neyine güvenmediniz? Neyinize göz koymuş olabilir de güvenmediniz? Oğlumuza göz koy. Güvenmedim. Bakın oğlunuz vefat ediyor zaten. Peki ben size söyleyeyim mi oğlunuz neden yola çıkmış? Bunca yıl sonra Buyurun. sizin yanınıza geliyordu. Ne haberi vermeye geliyordu? Ne söyleyecek? Buyurun, Söyle söyleyin. tabii ki. Onun Merak için ettim. geldik kızım. Gelininizin hamile olduğunu yani bir torununuzun olacağını size söylemeye geliyordu.
Bir torun mu? Şaka mı bu? Kesin bizden Bunca değil. zaman sonra Ama siz bu gerçek mi? şimdi çok yanlış cümleler kuruyorsunuz. Bir dakika aslanım, bu gerçek Bu mi? gerçek. Bu gerçek. 5 yaşında bir torunumuz var. Öyle mi? Biz Oğlumuz inanamıyorum da ya. sizin yanınıza o gün bu haberi, bu müjdeli haberi, bu güzel haberi vermeye geliyormuş. Ama Aman gelemedi. Allah'ım. Bunu da yüz Aman yüze Allah'ım. vermek istemiş. Aman Allah'ım. Ve ne yazık ki kendi de çocuğunu göremeden vefat ediyor. Ve bir oğlu olacağını öğrendikten sonra eşine diyor ki adını Şerif koyalım diyor. Ay ay. Yani aslanım, şimdi benim bir torunum mu var? Sizin bir torununuz var, adı da Şerif. Oğlunuzun adını koymuşsunuz. Babası öyle Babası, istedi. kayınpederinizin adını koymuşsunuz. Evet, Şerif oğlunuzun. koydum. Babası Siz mi istedi. Ali Bey mi istemişti Ali Bey bunu? istemişti. Onun öyle bir niyeti vardı. Çocuğumuzu göremedi ama Ben şimdi gelinizin yanına gideceğim. Toparlanın. Sizi şans masasında bekliyor olacağım ben. Tamam? Tabii ki geleceğiz. Geleceğiz. Heyecanlı heyecanlı bekliyorsunuz değil mi Evet. beni? Neler oldu, neler bitti? çok merak ediyorum. Yani Biliyorum, biliyorum kaygınızı, şu an endişenizi de anlıyorum. heyecandan titriyorum. Üzüntünüzü de anlıyorum. Ben öncelikle bunu getirdim. Çünkü biliyorum ki eşinizden size kalan tüm anılara, hatıralara yürekten sahip çıkıyorsunuz. Sizin için çok kıymetli. Onun için bunu saklayacağınızı biliyorum. Evet, teşekkür ederim. Sizden çok özür dileyerek kayınvalidenize ve kayınpederinize bir torunları olacağını söylemek zorunda kaldım. Neden? Çünkü gideceklerdi. Gitmesinler diye bu haberi biliyorum ki siz vermek istiyordunuz ama Ne çok tepki verdiler? çok Yani mutlu oldular. gitmediler değil Çok mi? yumuşadılar, gitmediler ve çok büyük ihtimalle buraya gelecekler birazdan. Gerçekten. Evet. Torunları olacağını duyunca ikisi de inanılmaz değişti. O duvarları olan kadın gitti, başka bir kadın geldi. Kayınpederiniz de keza aynı şekilde. Ne yazık ki ben sizden önce davranıp söyledim. Canınız sağ olsun. Yani buradalarsa bir önemi yok kimin Evet, söylediği. niyetimiz belli, sizin de niyetiniz belli. Ben de Evet. sizi kavuşturmak için biraz önce davrandım. Mecbur kaldım aslında. Geliyorlar. Geliyorlar mı? Kızım gel bakayım, bir sarılayım sana. Çok mutlu oldum aslında. Uzun zamandır sonra yaşadığım en mutlu gün oldu bu benim. Kelimeler yetmez mutluluğumu anlatmaya. Buyurun lütfen geçin oturun. Bu kavuşmaya, bu buluşmaya vesile olabildiysem ne mutlu bana. Elbette ki. Çok güzel oldu. Harika bir gün oldu benim için. Ah kızım affet. Ben duygularımı anlatamıyorum şu anda. Çok yanlış yapmışız. Hakkını helal et. Helal. Hakkını helal et. Kelimeler bulamıyorum şu anda. Ne anlatsam, ne ifade etsem boş kalacak. Lütfen hakkını helal et. Sen de Bundan bizim sonra kızımızsın. evet, kızım. ailemizsin. Bundan sonra. Hep yanında olacağız. Biraz geç kaldınız ama bunları sizden duymak çok güzel. Ama bundan sonra hiç yalnız olmayacaksın. Asla yalnız bırakmayacağız seni. Torunumuz nerede? Evet, onu Şu görmek an istiyoruz. Bir bayan arkadaşım da emanette.
iyi bir yerde. İnşallah beraber gidersek. Yok mu? Resmi falan yok mu? Var, Heh, göstereyim. onu bir göreyim. Ya, konuşamıyorum heyecandan artık. Görelim. Ay, Ali bu. Gözleri de Ali. Ali benim o. Gözlere bak. Evet. Size anne baba demeyi o kadar çok istedim ki, beni bu kelimeden o kadar çok mahrum ettiniz ki. Ama yine Doğru. de size hakkımı helal ediyorum. Oğlumun ismini sizin isminiz koydum. Evet, biliyorum. Ali'min biliyorum. vasiyetiydi bu. Şimdi öğrendim. Biraz önce öğrendim. Sen de bizim evladımızsın Evet, yavrum. bundan sonra sen de bizim evladımızsın, kızımızsın. Sizden tek ricam var. Bu saatten sonra oğlumun hayatını daha güzelleştirelim. Kimsemiz yok bizim. Tabii ki, tabii ki. Hatta yani kabul ederseniz birlikte yaşayalım. Annem olun, babam olun. Elbette ki, Oğluma elbette ki. babaanne dede olun. Bizi kimsesiz Elbette ki. bırakmayın. Yok, artık her şey değişti. Artık biz bir aileyiz. Bitti. Ölene kadar Tabii, bizimlesin tabii. kız. Artık yalnız değilsin. Torunumuz da. Artık yalnız Sen de değilsin. bizimlesin ölene kadar. Söz veriyor musunuz bizi yarı Elbette yolda ki. bırakmayacağınızı? Asla Asla. bırakmayız. Andımız olsun ki evet. Beni çok dışladınız, beni hiç dinlemediniz, beni hep yargıladınız. Tamam, Hiç artık- geriye bakmayalım. Artık güzellikleri konuşalım. Bundan sonra Gördüm. bundan sonra torununuzun hayatını nasıl güzelleştirirsiniz? Elbette. Oh, hem nasıl hem Tamam. nasıl. Evet. Onu konuşalım. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Nereye Hep gideriz? birlikte torunumuzu Torunumu görmeye gideceğiz tabii gidiyoruz. ki. O zaman bence zaman kaybetmeyin. Elbette Hadi ki. bakalım. Size Hadi çok kızım. teşekkür ederiz Aslı Gel Hanım. kızım, İyi ki hadi. varsınız. Rica ederim. Hadi beraber gidelim. Hadi, Gel kızım gel gel gel. 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 Hep beraber. Artık biz bir aileyiz. Sevgili izleyiciler, önemli olan sözler değil, davranışlardır. Size sevdiğini söyleyen birisi yerine sevgisini gösteren birine inanın. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.